Hanımlar beyler, hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz yapay zeka yazılımcıları bitirecek mi konusuna güncel bir haber geldi. Onu bir değerlendirelim dedik. Microsoft AI CEO'su Mustafa Süleyman bir röportajında bu konuda açıklamalar yaptı. Özgür, ne diyorsun? Yani Microsoft önce bir açıklama yapacağına şu işletim sistemine bir el atsın ya. Ya bir şey beceremiyorlar. Her bir güncellemede bir şeyler patlıyor. 11 Vallahi mi bıktım onların ya. şimdi? Ya bende şu an 11 var. WebView içerisinde işte geliştirdiğimiz uygulamalar her bir güncellemede bir orası patlıyor, bir burası patlıyor. Daha kendileri bu işi çözemediler. Windows 11'in her yeri dökülüyor. Ondan sonra çıkıp diyor ki 12 ay içinde, 18 ay içerisinde bilgisayarla yapılan tüm işleri yapay zeka yapacak diyor. Ama onlarda şey yok mu zaten? Bir sürüm patlatıyorlar, bir sürüm güzel yapıyorlar. Şu 11 patlak olan galiba. Evet, 10 iyiydi. Doğru diyorsun. Bu Copilot falan koydular ya içine. 10, 11 çok şey oldu ya. Tamam, Tat yakında kaçırdı. 12 gelir o zaman, toparlarlar işte. 12'nin daha da kötü olacağını düşünüyorum. Çünkü yazılımcıların çoğunu işte yapay zeka yapıyor diye işten çıkartıyorlar falan. Bu layoff'lar Microsoft'ta da çok oldu. Evet. Yani neyse, açıklamaya dönelim. Windows 11'i tartışmak bizim haddimize değil. Peki Mustafa Bey diyor ki, Mustafa Süleyman Bey, 12-18 ay arası, yani 3 vakte kadar bilgisayar başında yapılan beyaz yaka işlerinin büyük çoğunluğunu tamamen otomatik olarak AI yapacak diyor. Avukatlık, muhasebecilik, işte proje yöneticiliği, pazarlamacılık falan. Bana şeyi hatırlattı biraz, bu beyaz yakanın ölümünü biz de konuşmuştuk. Elektrik ustasının, bir duvar ustasının, plaza çalışanı beyaz yakadan daha fazla gelir elde ettiğine değinmiştik. Yani aslında söylemine katılıyorum. Bilgisayar işlerinin yapay zekaya devredilecek olması, ama burada şu demek değil. Bilgisayar kendi başına yapmayacak. Yani bilgisayar başında oturan adam yapay zekayı kullanmak zorunda olacak açıklaması bence daha doğru. Sen bu haberi bana yazdığında şey demiştin, hani AI CEO'su bilgisayar başındaki işlerin hepsini AI yapacakmış diye haber yazdı. Ben de sana şey yazdım, hatırlarsan. AI'ın başındaki işleri kim yapacakmış? Yani öyle tabii. Ben şeyi de anlamıyorum ya. Bütün gün işi Excel'de bir tablodan bir tabloya kopyala yapıştır yapmak olan, artık böyle Ctrl C, Ctrl V'si aşınmış adamlar var. Bu arada işlerini küçümsemek için söylemiyorum. Hani bu işleri birazcık otomatize Ama edebilirsin. küçümsedim biraz. Yani şöyle, şimdi bu işi bir otomatize edebilirsin. Evet, oradan kopyalayıp öbür tarafa bir AI ile kuracağın bir pipeline'ı aktarabilirsin. Buna eyvallah diyorum. Senin sürekli bütün gün ezberden ya da internetten arayıp bulmak zorunda kalacağın formülleri yapay zeka senin için tık 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 tamamlayabilir. Ama burada çalışanlar da şuna bakmalı. Yani sen bir şirket için ne değer üretiyorsun? Yani senin ürettiğin değer bir şeyi ezbere bilmek mi? Ya da bir şeyi bir yerden iyi kopyalayabilmek mi? Yoksa düşündüğün, ürettiğin şeyler mi senin o şirket için değerin? Sadece sen bir şeyleri ezbere bilen bir adamsan, senin o hep söylediğin işte sinteks hamallığı, sen sadece bazı sinteksleri çok iyi bilen biriysen ve bunları ezbere aklında tutuyorsan, tıkır 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 yazmak da senin işin ve başka kattığın bir değer yoksa, yapay zeka Geçmiş senin olsun. işini elinden alabilir. Ama yani Ama almalı birçoğumuz, da zaten. birçok çalışanın ürettiği de başka değerler de var yani şirkette. Ben şimdi çalıştığım şirkete bakıyorum. Hani yazdığım kodu benden çok daha iyi yazacak 100 tane adam var. Ya da onu zaten o 100 adamdan da daha iyi yazan yapay zeka var. Ama o şirket beni almış. Çünkü demek ki ben o benden daha iyi kod yazan 100 yazılımcı veya yapay zekanın tek başına kendi başına yapacağı işten farklı bir değer üretiyorum. Bu arada haberde şeyden de bahsediyor. AI modellerinin artık insan yazılımcıların büyük çoğunluğundan daha iyi kod yazdığını açıkça belirtmiş. Evet, katılıyorum. Katılıyoruz, zaten bizim de çokça konuştuğumuz bir şey. Ve buradan da aslında şuna geliyor yine. Sintakstı, bir dil bilmekti falan, bu işler bitti. Evet, ama yazılımcılık bitmedi. Yazılımcılık bir problem çözme. Bu işin mimarisi, stratejisi, hata ayıklaması, performansı, bunlar daha kıymetli hale geliyor. Burada hala çok ciddi bir avantaj var. Asıl katma değer üreten kısımlarda kendini yetiştiren insanlar hala değerli ve belki de daha değerli olacak. Katılıyorum sana. Bir de yapay zeka gerçekten çok güzel bir araç. Yapay zeka ile yarışmak ya da onu görmezden gelmek çok saçma bir şey. Bilmiyorum, ben yapay zekadan daha iyi kod yazıyorum yani diyen olabilir de, kağıt üzerinde yani. Navigasyonla kavga eden dayılar gibi olmak gibi bir şey o yani. Yani Hani evet, bununla yarışamazsın yani. Bunu kullanacaksın. Ya sadece yazılım için değil. Ben hafta sonu başıma bir şey geldi. Evdeki çamaşır kurutma makinesi çalışmıyordu işte.
arızayı işte Gemini ile konuşuyorum. Ya bak böyle yapınca çalışıyor, şuradan çalışmıyor. Bana direkt dedik senin makinenin modeline şu. Hemen dedik işte şu değerde bir şu parçadan sipariş et. 250 lira bir şey diye kendisi de söyledi. Onu takarsın. Senin bu problemin çözülecek dedi. Hatta kablonun yönü artı eksi yanlış bir şey yapıp patlatmayalım ortalığı dedim. Yok dedi o aleti iki yönünde takabilirsin. Gerçekten sipariş ettim işte bir yerden. 230 lira falan parasını da biliyor. Yani gerçekten de kolay bir parçaymış. İçlerinde tık kablosunu bağlıyorsun. Yani şimdi bunu analiz edip bana söyledi ve ben bunu yaptım. Ama şeyi görmüyorum mesela. Beyaz eşya ustalarının bir forumda ya da Twitter'da ya da YouTube'da yapay zeka geldi biz işsiz kalacağız ne yapacağız diye ağladıklarını görmedim. Bu nedense bir yazılımcılara özel bir korku mu diyeyim yani bir panik. Yapay zeka her alanda var ama bir yazılımcılar nedense çok panik olmuş durumda. Belki o şeyden de olabilir. Yorumlarda çok görüyorum. Bir böyle yazılımcı kaprisi ya da yazılımcı egosundan bahsediliyor. Ve bu nedenle de yazılımcıları sevmeyen bir kitle de oluşmuş. Biraz orada da şey var. Ulan görürsünüz işte yapay zeka sizi mahvedecek. İşte beter olacaksınız falan diye. Yani ne oluyor? Niye biz böyle bir şeye girdik onu da bilmiyorum. Biz de zaman zaman konuşuyoruz bu işte şekilcilikler şeyler kendini ayrıştırmak için milleti zorbalamalar falan. Ama şey tabii yani sen hangi konuyla ilgili bir görüş söylesen onun karşısında sana sallayan biri olacak sosyal medyada. O önemli değil. Peki şimdi sen bu açıklamadan 18 ay sonra nasıl bir dünya, nasıl bir çalışma ortamı hayal ediyorsun? Biz nasıl bir şeyde çalışıyor olacağız? Evrenimiz nasıl değişecek? Şunu düşünüyorum ben demek ki senin önümüzde bir 18 ay süre var. Bu kanalı biraz geliştirip buradan bir yan iş bir şey bulmak zorundayız. Ya da bir arsa tarım işine falan gireceğiz. Demek ki işsiz kalacağız. Yani bilgisayar başındaki her işi yapay zeka yapacaksa. Tabii bir de şurada şöyle bir durum var. Bunu söyleyen Microsoft. Peki bilgisayarı kime satacak bunlar? Bu arada her işi demiyor. O haberde bilgisayar başındaki her işi dediği beyaz yaka işlerinden bahsediyor. Kod yazmak bitti artık diyor. Ama buradaki bu sistem mimarisi vesaire aslında o da oraya odaklanma şeyini satır arasında veriyor. Zaten olması gereken bizim de hep söylediğimiz bu değil mi? Ya ben artık kod yazmayı seviyorum ama benim yaptığım işte buna döndü. Ben işte Hamallık diyoruz ya artık aynen. ona. Bana bir task geliyor. Ben bu task'i artık aç parantez, kapa parantez, noktalı virgül diye uğraşmıyorum. Yani yapay zeka ile konuşa diyorum ki bak burada bu var. Bunu böyle yapmamız lazım. Burada böyle bir hata alıyorum. Gel bunu değiştirelim diyorum. O tıkır 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 yazmaya başlarken ben gidiyorum çayımı kahvemi koyuyorum. Geliyorum. Bir gelmişim bütün projenin içinden geçmiş. Her şeyi patlatmış. Birazcık sövüyorum, küfür ediyorum. Sonra bir daha diyorum ki hadi gel baştan başlayalım. Şunu şöyle yapalım, adım adım gidelim diye. Yaptırtıyorum ama şunu da düşünüyorum. Ya kodu ben kendim yazsam belki 5 saatte yazacağım iş. Acaba yapay zeka ile Tabii. bu mücadele sırasında çok kısa yazmadığım anlar da oluyor. Bazen de bir bakıyorum 5 saat yapay zeka ile kavga etmişim ve sonunda yazdıramamışım. Acaba kendim mi yazsam dediğim anlarda oluyor ama istisnai durumlar genelde benim yazacağımdan 10 kat 50 kat daha hızlı bir şekilde çat 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 hallediyor. Ya benzer şeyleri tekrar tekrar yazmak da bir senior için hakikaten can sıkıcı yani. Belli bir yerden sonra şeye dönüyor, rutine dönüyor. Sürekli CRUD API'yi mesela yaz. Ya gerçekten Nereye ya. kadar? Yani can sıkıcı bir şey. Normalde ne oluyordu bu zamana kadar? Bir junior developer başlıyordu. Mimari, kurulum, çerçevenin çizilmesi, onun planlanması nasıl olacağı. Sonrasında da kontrolü, code review vesaire senior'a kalıyor. Junior da onun sintaks hamallığı dediğimiz kısmı yapıyor. Çünkü o onun için yeni bir şey ve öğrenmesi için gerekli. Hem kendini geliştirmesi için. Yolculuğunun başında çünkü. Böyle ilerliyordu. Bu süreç tabii ki juniorları bu konuda baltalıyor. Ama yine her zaman konuştuğumuz gibi bunu da avantaja çevirmek mümkün. Juniorların da ne yapması lazım? Üniversiteden mezun olacağım. Mezun olduktan sonra o arada da işte staj yapacağım. Stajların da verimliliği tartışılır ama mezun olduktan sonra bir işe gireceğim. 6 ay bir yıl orada birinin yanında işi öğreneceğim. Ondan sonra yavaş yavaş kendimi geliştireceğim. İşi bitti. Öyle bir alan kalmadı artık. O yetiştirme vaktini kimse harcamak istemiyor. Juniorların burada ne yapması lazım? Üniversite sürecinde daha kendilerini yapay zekayla eğitip kendilerini yetiştirecekler. Üniversiteden mezun olduklarında ellerinde proje yapmış, bazı problemlerle karşılaşmış, o problemlere çözüm üretmiş, yapay zekayı buralarda kullanmış bir know-how'la şirkete başvuru yapacaklar. Bunu yaparlarsa yine oradan sıyrılabilirler. Çünkü ne olacak? Eskiden MIT dediğimiz birkaç yıl içinde gelinen noktaya bugün artık yapay zekayla öğrenciler kendini yetiştirip o noktadan mezun
bilme şansları var. Evet, haklısın. Ben ilk startup'ımı batırdığımda çok moralim bozuktu. Bana hep şey demişlerdi, TÜ'deki hocalar falan da. Ya bu aslında inanılmaz kıymetli bir şeye bakma. Türkiye'de şirket batırdın gözüyle bakıyorlar ama yabancılar bunun kıymetini bilir demişlerdi. Gerçekten ondan sonra yurt dışında Tabii. girdiğim mülakatlarda bir startup kurdum ve başarısız oldu dediğimde direkt böyle artı 1 puan değil artı 10 puan oluyor. Çünkü o da bir tecrübe. Hani öyle bir problemle karşılaşmışsın, onu yaşamışsın. Onlar için tecrübe çok kıymetli bir şey. Yani yapay zeka kodu yazar ama senin o karşılaşacağın, senin söylediğin yani daha önce bir problemle karşılaşma ve bunu çözme tecrübesi bence şirketlerin arayacağı şey olacak. Bir de herkes tabii bu kadar olumsuz değil. Spotify'da bir açıklama yaptı. O da dedi ki son çeyrekte bizim artık en iyi yazılımcılarımız bir satır bile kod yazmadı dedi. Ama şey demedi, bu yazılımcıları çıkaracağız demedi. İş çok verimli Aynen. hale geldi dedi. İşte sabahtan Slack'ten mesajları düşüyor. O günün problemleri ya da hazırlanacak yeni özellikler. Daha ofise gelmeden yolda telefonda yapay zeka ile konuşarak bu task'i başlatıyorlar. Ofise geldiklerinde işte o galiba onlar cloud kullanıyorlar bu arada. İşte o yazmaya devam ediyor. Gün bitmeden bitirmiş oluyorlar. Yani telefonlarından Slack mesajları üzerinden problemleri çözüyorlar. Yeni özellikler ekliyorlar. İşte bug'ları onarıyorlar. İnanılmaz verimli bir döneme girdik diye bir açıklama yaptı. Aslında olması gereken bu. Tabii. Dolayısıyla kod yazmak bitmek üzere. Bitiyor. Coder seviyesinde kalanlar da zorlanacak, bitecek. Buradan arkadaşlara tavsiyemiz de işin mühendislik, sistem mimarisi, tecrübesi, daha öğrenciyken kolları sıvayıp her zaman söylediğimiz gibi elinizi kirletin, girişin, projeler çıkarın, hatalar yapın, hataları çözün vesaire. O know-how çok kıymetli olacak. Korkacak bir şey yok. Aynen devam. Ya tabi burada kodu artık yazmayacağız demek de şu değil yani. Çok büyük bir projeye girdin. Yapay zekaya şunu yap deyip geçemiyorsun. Yani gene aslında kodu da bilmen lazım. Bakacaksın o kod nerede. Bazen senin çünkü yönlendirmen gerekiyor yapay zekayı. Kendin buluyorsun. Diyorsun ki bak bu fonksiyonun içinde bunu eklemen lazım. Diyebilecek kadar kod da bilmek lazım. Yani hani burada da kod yazma işi bitti deyip de ondan sonra millete bize gene sövdürtme. Başımız ağrımasın. Yok söylemeleri önemli değil. Ben bittiğini düşünüyorum. Bazı yerlerde dediğin gibi ama çoğu yerde de değil. Gittikçe de iyileşiyor. Temiz kod da yazıyor yani. Birçok model structure'ını, dosya sistemini falan çok güzel ayarlayıp güzel kodlar yazıyor. Bu iyi bir şey. Bu zaten amelilik olarak gördüğümüz bir şeydi bizim. Coder'lık zaten işin küçük bir kısmı bizim yaptığımız işin. O taraf bitti. Ama bu işte hepiniz de yok olacaksınız diyen dayılara da kötü haber. Yazılımcılık kod yazmak değil yani bunun mühendisliği diğer kısımları da var işte tekrar aynı şeyleri saymayalım şimdi. Bu kısımlarda daha kıymetli olacak. Yapay zeka ile ilgili endişelerimden biri de şu. Yapay zeka hep sonuçta bugüne kadar insanların ürettiği veriden bir şeyler çıkardığı için şöyle sıkıntılar da oluyor. Sen çok yapılmamış ya da geçmişte dokümanı olmayan, örneği olmayan bir şey yapmak istediğinde inanılmaz saçma sapan dönüşler yapıyor sana. Ve şimdi artık insanlar da Oldu mu hiç böyle? Oldu, evet. Daha önce hiç oldu mu? Oldu. Mentorum Çağrı abi şey derdi, daha önce de bahsetmiştim ya. Kendim şunu şöyle yapalım, öyle bir şey yazalım dediğimde der ki bunu bir Google'la, tabii 2006 yılları falan böyle. Bunu bir Google'la, zaten bunun yapılmışı vardır. Eğer ki yoksa müthiş bir şey buldum, buna ayrı bir şirket kuralım derdi. Yani çok kısa süre önce şöyle bir şey oldu. Bir EdgeGap diye bir multiplayer oyun serverları hizmeti alınan bir yer var. Onunla ilgili bir telemetri bir şey yazmam gerekti. Kendi özel serverımızda biz host ediyorduk onu. O yüzden de böyle özel bir domaini var yani. Bunu yapay zeka işte Cursor'da da denedim, başkasında da denedim. Benim girdiğim custom hard coded domaini kendi orijinal işte edgegap.com API'ye dönüştürmeye uğraşıyor. Çünkü her hata verdiğinde diyor ki sen diyor bak burada yanlış bir server ismi girmişsin. O yüzden çalışmıyor diyor. Halbuki problem başka. Ben de buna böyle hırs yaptım. Bakayım 3-4 farklı model de denedim. Üçü de sürekli önce onu değiştiriyor. Ya diyorum ki bunu değiştirme. Problem bundan değil diyorum. Hayır problem bundan diye böyle tepemize çıkıyor. Yani en sonunda sinirlendim ya dedim. Salak salak şeyler yapmayı diye kapattım. Mesela kendim yazdım. Çünkü ben problemi de aslında anlamıştım da sadece yapay zekayı biraz zorbalayayım istiyordum. Boş zamanlarında böyle sofistike keyiflerim var benim de.
Ondan sonra çözüldü. Geçenlerde bir işte Reddit'te paylaşmış. React'te bir şey yazdırmak istemişti. 9-10 sene önceki bir koddan çözümü üretmiş. O yüzden de o dönemin React yazanlar bilir işte class based component falan yazmış. Ya öyle bir şey kalmadı artık. Herkes function based yazıyor React'ı. Herkes şaşırmış niye böyle bir şey üretiyor yapay zeka. Bu sadece işte bu şekilde mi çözülebilir diye. Halbuki yapay zekanın elinde tek örnek o var. Zamanda biri 9 sene önce öyle yazmış. Onu buluyor. Evet çalışan kod buydu diyor. Oradan sana üretiyor. Şimdi Stack Overflow'un işte girişleri durmuş. Bundan sonra karşılaşacağımız problemleri yapay Evet. zeka çözemezse aslında orada iyi coder'lara da ihtiyaç var. Çünkü yapay zeka bir yerden sonra elinde data olmayan konuları çözemeyebilir. En azından bugünün yapay zekasından bahsediyorum. Belki bir sene sonraki yapay zeka problemi kendi de çözebiliyor olacaktır bilmiyorum ama. Belki de şu Moltbook gibi birbirleriyle konuşup çözerler. Yapay zekaların Stack Overflow'u olur. Ya bilmiyorum ben çok pozitif yaklaşmıyorum yani. Bu kadar dijitalleşmeyi bana biraz fazla hızlı geldi. Ben yetişemiyorum yani bilemiyorum. Haberleşsinler yapay zekalar kendi aralarında çözsünler bakalım çözebiliyorlar mı? Ben hala şey yani. Önemli olan bizim işimizin olması zaten. Nasıl Yani oluyorsa olsun. ben o yüzden hani yeni veri gelmeyince kendi aralarında da yeni veri üretip problemi çözebileceklerine şu an çok inanmıyorum. Ama bugünkü şartlarda inanmıyorum. Yani belki işte bir sene sonra olacak bu. Tabii canım ama senin bir şeye inanmıyor olman sadece senin bir şeye inanmadığını ifade ediyor yani. Evet doğru diyorsun. Belki ben inanmıyorum diye birkaç kişi daha inanmaz. Onlar da bana destek verir. Yani ben dünyayı ele geçirsin falan istiyorum yapay zekaya. Biz yapay zeka yönetsin. Elinde böyle nükleer silahların düğmelerinin çantalarıyla gezen manyak adamlardansa yapay zeka daha iyi. Yani bu da senin tercihin. Ben seviyorum ya. Gideyim işte markette falan o otomatik şey var ya kasalar kendin okutuyorsun bıp 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 kartı da okutup çıkıyorsun. O hoşuma gitmiyor ben. Ben gidiyorum bir nasılsın günaydın. Ya bugün hayırdır çok kalabalık ya da bugün çok boş. Havalar da çok ısındı soğudu falan sohbetimi edeyim. Poşetimi alayım kartımı ödeyeyim. Old school. Aynen ya. Ben işte akıllı saat falan işine bile daha geçemedim ya. Yazılım dünyasında biraz şeyi özlemeye başladım. Abi Vue'yla mı yazayım, React'le mi yazayım kavgalarının olduğu günleri özledim. Şimdi çok artık farklı bir boyuta geldik. Artık kapris de yapamıyoruz. Zaten saat 6'dan sonra çalışmak istemiyorum dedim diye demedikleri kalmamış bana işte. Benim çalıştığım şirketteki patronları bulup bunu kovun demedikleri kalmamış bir tek yani. Ya şey falan Belki diyorlar. yapılmıştır. Ya olmuş olabilir yani. Bundan sonra sen iş bulurken bu video önüne çıkacak. Bak seni almayacaklar falan diye bile şey yaptılar. İnsanlar demek ki çalışmayı çok seviyormuş. Ben yanlış düşünüyormuşum. Hani mesai saati dışında çalışmak istememekle ne bileyim eşimle çocuğumla. O senin tercihin. İnsanlar çalışsın, ben çalışıyorum mesela. Yani biz de çalışıyoruz zaten hani her zaman kağıt üstündeki gibi olmuyor. Toz pembe hayatlarımız yok. Biz de çok sabahladık, çok çalıştık. Gündüzümüzü gecemize kattık. Geceleri uyuyamadık, sabaha kadar kafamızdan kodu yazdık ama ben yani bugün... Kolpa mı sıkıyorsun yani? YouTube'a gelince böyle ben hafta sonu telefon açmam diye Hayır, sallıyor musun? ben bugün itibariyle artık bu noktadayım diyorum. Dün öyle değildim. Yani o videoyu söylediğimde dünü öyle değildi ama artık o gün dedim ki artık yok dedim. Gerçi o gün de akşam Tamam, bir o iş olmuştu. zaman Çalışmak zorunda kalmıştım ama neyse. evet, o videodan sonra gece çalıştığın şeyi de şuraya bir yere koyuyorum senin. Onun ispatında. Ya çalışılır arkadaşlar. İşinizi sevin. Siz böyle YouTube'da ileri geri konuşan adamlara uymayın. Bir bakalım, o zaman haberleri yine takip ederiz. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz.